Seyir halinde hiç lastiğiniz patladı mı? Muhtemelen cevabınız hayır ama ileride başınıza gelmeyeceği anlamına gelmez. Lastik patlamaları yüzünden oluşan kazaların çoğunun lastik patlamasından değil de lastik patladığı anda şoförün yaptığı hatalardan olduğunu biliyor musunuz? Daha fazla detay videomuzda. Şimdi sürüşe çıkıyoruz. Bir yandan sürüşümüze devam edip bir yandan seyir halinde lastik patlarsa araç nasıl durdurulur, patladığı anda ne yapılması ve bundan daha önemlisi ne yapılmaması gerekir? Çünkü en büyük sorun yapılmaması gereken şeylerin lastik patladığı anda yapılmasından kaynaklanıyor. Yola çıkalım. Tabii emniyet kemerimizi takalım. Öncelikle benim 2008 yılında ehliyetimi aldım. Yani ortalama 13 yıldır araç kullanıyorum. Şimdiye kadar seyir halinde lastik patlaması başıma bir kez geldi. Ortalama 65-70 kilometre hızlardaydım ve şehirler arası bir yolda patladı. Yol yapım çalışması nedeniyle. Seyir halinde lastik patladığı zaman ilk ortaya çıkacak şey lastiğin patladığı tarafa doğru aracın kuvvetli bir şekilde çekme yapmasıdır. Diyelim ki sağ ön lastiğiniz patladı. Araç sağ tarafa doğru kuvvetli bir şekilde çekme yapacaktır. Genellikle yapılan hata da zaten bu etki yüzünden ortaya çıkıyor. Araç bir anda sağa doğru çekince hemen iki elimizi direksiyona getirip frene basıyoruz ve araç daha çok sağa doğru çekiyor. Peki neden? Lastiğimiz patladığı zaman araç lastiğin patladığı yöne doğru ivmeye bir direnç oluşturur. Bu direnç sebebiyle de direncin fazla olduğu tarafa doğru araç çekme yapar. Siz frene bastığınız zaman bu direnci katlamış oluyorsunuz. Aracın çekme yapması da katlanmış oluyor. Yani seyir halinde lastiğiniz patladı, araç bir anda çekme yaptı. Siz direksiyon hareketiyle bu çekmeyi kontrol edebilecekken frene bastığınız zaman çekme artacak ve kontrol sizden çıkacak. Direksiyon hakimiyetinizi yitirip kaza yapmanız kaçınılmaz olacaktır. Lastik patladığında yapılmaması gereken şey frene basmak. Biraz tezat gibi göründüğünün farkındayım ama lastik seyir halinde patlarsa frene kesinlikle basılmaz. Peki ne yapıyoruz? Diyelim ki 100 küsür kilometre hızla giderken lastiğiniz bir anda patladı. Araç bir anda çekme yaptı bir tarafa. Hemen direksiyon hakimiyetini kuruyorsunuz öncelikle. Kesinlikle frene basmıyorsunuz. İlk önceliğiniz direksiyon hakimiyetini kurmak. Direksiyon hakimiyetini kurduktan sonra da aracın motor freni dediğimiz kompresöre bindirerek ve hafif hafif frene basarak aracın öncelikle 60 km hızın altına inmesini sağlıyoruz. Bu hızın altına indikten sonra da artık çekme sizin direksiyon hakimiyetini kaybedeceğiniz kadar kuvvetli olmayacaktır. Rahatlıkla frene basıp aracı durdurup sağa yönelebilirsiniz. Tekrar ediyorum, genellikle seyir halinde yüksek hızlarda lastik patlaması durumu yaşarsanız lastik patladığı için değil, patladığı anda ne yapacağınızı bilmediğiniz için kaza yaşayacaksınız. Lastik patlaması kazalarında genellikle patlar patlamaz frene basıldığı için kaza gerçekleşiyor. Lastik patladığı için değil. Bir de patlayan lastiğin ne kadar çekme yapacağı lastiğin ebatına, taban genişliğine ve özellikle yanak yüksekliğine göre değişiyor. İnce yanak bir lastiğin yapacağı çekme kuvveti daha büyük ve geniş bir yanak lastiğin yapacağı çekme ve dirençten daha az olacaktır. Keza geniş taban bir lastiğin yapacağı çekme kuvveti ince taban bir lastiğe göre daha çok olacaktır. Diyelim ki şu an seyir halindeyiz. Şu an 90 km hızla ilerliyoruz. Lastiğimizin patladığını varsayalım. Hemen araç çekme yaptı bir tarafa doğru. Hemen iki elimizi birden tutuyoruz. Gazdan ayağımızı çekiyoruz. Direksiyon hakimiyetini sağlıyoruz. Aracın düz bir şekilde gittiğinden emin oluyoruz. Ve yavaş yavaş frene dokunup hızımızı azaltmaya başlıyoruz. Hızımız 60 ve 50'nin altına düştüğünde de sağa çekip aracı normal frenleme yaparak durduruyoruz. Tabii bu aşamaya gelmeden yolda seyir halinde lastiğimizin patlamaması için de yapabileceğimiz önlemler var. Bu önlemler neler, nasıl uyguluyoruz onlardan da bahsedelim. Ama bunları seyir halinde değil, gürültülü yol ortamında değil, masa başında anlatmaya devam edelim. Lastik patladığında ne yapacağımızdan bahsettik. Şimdi de asıl önemli konu seyir halinde lastiğimizin patlamaması için ne yapmalıyız? Onlardan bahsedelim. Öncelikle güvenli bir sürüş için lastik güvenliğinde ilk önemli şey lastik hava basıncımızdır. Lastik hava basıncını da her aracın kapı içlerinde bu gördüğünüz lastik basınç etiketleri bulunur. Lastiklere kaç bar hava basılacağı araç üreticileri tarafından kapılara bir etiket olarak yapıştırılır. Kendi aracınızda da kontrol edin, muhtemelen bu etiketi göreceksiniz. Örneğin bu araçta 2.3 barlık bir basınç önerilmiş. Lastik basıncınızı düşük ya da yüksek kullanmak seyir halinde lastiğin hasar almasına neden olabilir. Bunun nedeni eğer lastik basıncınız düşük olursa yere temas eden bölge artacak. Bu da sürtünmeyi ve yanak hasarlarını arttıracak.
azalacaktır. Lastik basıncınız normalden çok yüksek olursa yere basar bölgesi azalacak. Bu da lastiğin belli bir bölümüne daha fazla kuvvet uygulanmasına neden olacaktır. İkinci önemli nokta lastiğin hız ve yük endeksi. Bakın burada 195, 45, 16 ve 84H ibaresini görüyoruz. 84H, 84 lastiğimizin yük, H ise lastiğimizin hız endeksi. 84'ün anlamı bu lastiğin 500 kiloya kadar yük taşıyabileceği anlamına geliyor. Bu da 4 lastik için aracın maksimum tonajının 2 ton olabileceği anlamına geliyor. H ise lastiğimizin hız endeksi. H'ın karşılığı da 210 km hız. Yani bu lastikte 210 km ve üzeri hız yaparsak bu lastiğin dayanma ihtimali zayıflıyor. Yani lastik hız endeksimizden daha fazla hızlara çıkarsanız lastiğin yarılma, patlama ihtimali her zaman vardır. Keza yük endeksimiz bu araçta 84, lastik başına düşen kilogram olarak 500 kilo diyebilirim. Tabii bu araç 1 tonluk bir araç. 4 kişi artı valizlerle 1.6 tona tekabül eder. Bu 1.6 ton lastiğin maksimum yükünü temsil eder. 2 ton bir yük olduğu zaman bu araçta yük endeksini aşmış oluruz. Neden? Çünkü lastiğimiz 500 kilo taşıyor ama her zaman lastiklere eşit oranda yük binmez. Araç virajdayken viraj yaptığı yönün tersi yönüne araç yükünün %70'ine kadar binebilir. Yani 1,5 tonun 1 tonu 2 lastiğe virajlarda fren yaparken ya da gaza basarken lastiklerin yük dağılımı değişecektir. Bu yüzden eğer 500 kilo yük endeksine sahip bir lastiğiniz varsa 1,5 tondan fazla araç ağırlığı olduğu zaman aracınızda seyir halinde lastik patlaması yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bu yük ve hız endeksine dikkat etmeniz önemli. Ve son olarak lastik yanaklarında hasar. Özellikle lastik yanaklarında kılcal çatlaklar. Bu lastiğimizde yok ama ben ekranın köşelerine bu çatlakları koyacağım. Lastik yanaklarında balon, hem iç hem dış yanaklarında ya da lastik yanaklarında kesik, yırtılma mevcutsa seyir halinde lastik patlaması yaşama ihtimaliniz son derece artıyor. Bu videoda seyir halinde lastik patlarsa ne yapacağınızdan, asıl önemli konu seyir halinde lastik patlaması durumunu yaşamamanız için alabileceğiniz önlemlerden bahsettik. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.